Dostlar selamlar. Yeni bir Osman Center videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2026 yılının ilk videosuyla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi Polonya Ligi'nde mücadele gösteriyoruz ve yılın da ilk videosu güzel bir 4-3 taktiği olacak. Polonya Ligi'nde Wisła Plock takımıyla 13 maç yaptık. 12 galibiyetimiz, bir mağlubiyetimiz ve ligdeki tek namağlup takım olarak e, lider konumdayız. 37 puanımız var. Avarajımız da artı 35 olarak gözüküyor. Öncelikle bu ligde Barbaros Q arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Kendisi hem çok iyi bir menajer hem de 2-3 sohbetimiz oldu oyun içinde. Çok saygılı ve gerçekten de oyunu bilen bir arkadaşımız. Kadrosunu çok güzel geliştirdi. Şu an sadece onunla yarışıyorum. Normalde bireysel liglerde açık ara liderliğimi götürüyorum. Hatta beraberlik de almadan direkt galibiyetle full galibiyet çekerek kapatıyordum. Fakat burada Barbaros hocam bayağı etkin çıktı oyunda. Görmüş olduğunuz gibi ikimiz 1 milyar kadro değerini geçtik ve şu an ligde yarışıyoruz. Hatta en sonki maçta dün onunla yaptım ve şöyle göstereyim. Onunla yaptığım maçı yendim şu şekilde. 3-1. Çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Kırmızı kart yemese de daha farklı olabilirdi. Görmüş olduğunuz gibi dakika 51'de kırmızı kart yemiş rakibe ninja vuruş yapmaktan dolayı. Ama 3-1 kazandık neticesinde. Kendisine de güzel performansı ve lige kattığı zevk için tebriklerimi sunuyorum. Aynı zamanda da bir dahaki maçlarda da şimdiden başarılar dileyelim. Evet, videonun başında kendisine teşekkür etmek istemiştim. Umarım dediğim gibi lig sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürürüz beraber. Hemen çok uzatmadan taktikler kısmına geçiş yapmak istiyorum dostlar. Hemen size şöyle bir diziliş diyelim öncelikle. Taktiğimiz 4-3-B ve 4-3-A formasında oynayabileceğiz bir taktik. Ben normalde 4-3-A oynuyorum. Şu an önceki maçta birkaç sıkıntılı oyuncu olduğu için bu şekilde yapmıştım. Şuraya şöyle bir gips atalım. Buraya Guameleş değil de Valverde'yi koyalım. Normal tabii ki de daha etkin, daha overall yüksek oyuncularla takımı taktiği dizmeniz gerekiyor. Ben şu an taktik formasyona uygun olsun diye bu şekilde dizdim. Sağ bekimiz Kunde, sol bek Robinson, stoperlerimiz Vivian ve Brandt White. İleri hatta sol açımız Monga, sağ açık Mbaye. Forvet'te de Victor Osimhen var. Baktığımız zaman da güzel bir takıma sahibiz. 4-3-A formasyonumuzda gayet iyi yerleştik. Tek sıkıntımız yedekler kısmımızda maalesef kötü oyuncular var. Kaleci, defans, orta saha olsa da forvetler kısmında maalesef iyi bir yedek forvetimiz yok. O yüzden maç içinde olacak bir sakatlık veya da form düşüklüğü durumunda forvet Allah'a emanet diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar 4-3-A formasyonunuzu doğru şekilde dizmeniz lazım. Tüm oyuncu etrafındaki işi çerçeve kısmına dikkat ediyorsunuz. Tüm oyuncu işi çerçeve olursa size ekstradan tabii ki de galibiyet almanız açısından ve oyundaki performans açısından katkı sağladığını söyleyebilirim. Hemen uzmanlar demek istiyorum. Uzmanlarda arkadaşlar hep bahsettiğimiz bir şey var tabii ki de. Takım kaptanı her zaman en yaşlı olacak. Takımın kaptanı durumunda da kalecinizle farklı bir oyuncu aynı yaşta 32 yaşında mesela. Orada bence kaleciyi değil diğer oyuncuyu seçmenizi tavsiye ederim sizlere. Penaltıları forvetin en iyisine verebilirsiniz. Burada en bayağı verdik. Serbest vuruş yine forvetin en iyi ikincisine veyahut da orta sahanın en iyisine verebilirsiniz. Orta sahaya verirken burada hücum gücünün defanstan en kötü eşit veyahut da iyi olmasına dikkat edin. Eğer defans gücü hücumdan fazlaysa ona bence free kick serbest vuruşları vermeyin. Ben bu demem Monga'yı yerleştirdim. Kornerleri de en iyi sol bek sağ bek veyahut da en iyi orta sahanıza verebilirsiniz. Burada Ruiz var. Ruiz'e hemen görevi yerleştirelim. Daha sonrasında takımdan bir taktikler deyip artık sihirli dokunuşumuzu yapalım. Baktığınız zaman oyun planımız kanatları kullan olacak. Dostlar 4-3-A taktiğiyle oynuyoruz. Oyun planımızda kanatları kullan olacak. Bu arada oyun ismimizi değiştirdik artık. Berat Erzin'di biliyorsunuz. Onu değiştirdik ve Orta Dünya'dan Feyenoord karakterinin diğer bir ismi olan Feyenoord'u artık nick olarak kullanacağım. Belki Orta Dünya'yı bilen arkadaşlar vardır. Bilenler varsa yorumlarda nickle alakalı düşüncelerini belirtebilirler. Feyenoord kimine göre iyi, kimine göre kötü olabilir. Ben iyi olarak yorumluyorum. Sizler ne diyeceksiniz? Bu konu hakkında da bakayım. OSM dışında farklı bir konu hakkında da yorum gerçekten merak ediyorum. Neyse konumuza dönelim. Oyun planı kanatları kullan dedik. Çizgi taktiklerimizde forvetler sadece hücum, orta sahalar defans yardım et, defanslar geride kalacak. Fakat evdeyseniz ve rakipten 5 rank ve üstünseniz orta sahaları orta sahada yani pozisyonu koru yapabilirsiniz. Onun dışında defans yardım et kalabilir. Bu şekilde çıkabilirsiniz. Tabii hemen gelmişken bu taktiği kime karşı kullanmanız lazım? Tabii ki de sizden düşük rakiplere karşı kullanmalısınız. Evde dışarıda sizden küçükse, bir rank bile düşükse direkt bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki de orta saha defans yardım. Eğer 5 rank ve üstü yüksekseniz orta saha pozisyonu koru olacak. Fakat eşitseniz evdeyken kullanın. Eşitseniz deplasmandayken kullanmayın ve düşükseniz de bu taktiği kullanmamanızı tavsiye ediyorum.
Baskımız 57 dengeli olacak. Stil 72 hücumcu olacak. Tempomuz da 68. Yüksek hızda paslaşma olması gerekiyor. Mücadeleye çok agresif çıkıyoruz. Burada kırmızı hakem de agresif. Diğerlerinde çok agresif çıkabilirsiniz. Baskımız zaten 57. 4-3 normalde çok fazla 76'na düşmüyoruz ama burada 57 ile oynuyoruz. Bilginiz olsun. Offside tuzağı hayır. Markajda alan markajı olacak. Hemen isterseniz birkaç dostluk maç atalım. Bakımlı sonuçlar elde edeceğiz. Şu an Kaos 2 turnuvasının kayıtları hala devam ediyor. Onunla alakalı size birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Kaos 2'de yine kaliteli menajerler var. YouTube'da bir video yayınlamıştık. Cumartesi saat 12'ye kadar, öğlen 12'ye kadar kayıtlar devam ediyor. Siz de o videoya hemen tıklayarak aşağıdaki açıklamayı takip ederek direkt başvuru kaydı oluşturabilirsiniz. Yine Kaos'la alakalı da canlı yayınlarımız turnuva genelinde olacaktır. Yine WhatsApp grubuna katılmak zorunludur. Şu an benim yaptığım en keyifli turnuvalardan bir tanesi, hatta en iyisi diyebilirim. O yüzden bence siz de bu turnuvaya kayıt yaparak kendinizi gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, dostluk maçlarımızda genellikle yendik. Bir de etkinlik olduğu için de akşam hepsini attım. Onun bilgisini vereyim. Şimdi isterseniz sizlere de birkaç tane dostluk maçı atalım. Tabii bunlar biraz bilgisayar olduğu için daha tuhaf sonuçlar ortaya çıkabilir ama en azından fikir olur diye düşünüyorum sizlere. Bakalım 8-0'la geçiyoruz. Monga atmış. Robinson, Monga, Mbaye, Robinson, Ruiz, Mbaye, Gibbs White atmış. 17 şuta karşı bir şutluk üstünümüz var. Rakip çok saçma bir taktik gelmiş. 400 görmüş olduğunuz gibi top sahamızı %7 oynanmış. Normal diyebiliriz dostlar. O yüzden çok da tabii ki de e, net bir skor diyemem. Sonuçta dostluk maçları her şey olur. Şu an yenilebiliriz dahi dostluk maçlarında. O yüzden bence mutlaka bazı hesaplarınızda bunu deneyin. Daha sonrasında asıl hesabınızda deneyip kullanmanızı tavsiye ederim. Ama ben çok iyi sonuçlar aldığım için de bunu kullanıyorum. Son bir dostluk maçı da atıp bitirelim o zaman artık. Onun dışında 2026'da yine OSM ile alakalı çok daha fazla içerik üretmeye çalışacağız. Bir ara biliyorsunuz bir 2-3 aylık bir durgunluk, bir video paylaşmama sürecine girmiştik. Ama bu yıl da inşallah tam gaz videolara devam etme niyetimiz var. Bakalım ne olacak, ben de merakla bekliyorum. Sizler sayesinde 10.000 aboneyi de geçtik ve umarım OSM Türkiye'de çok iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Belki de yeri geldiğinde de en iyisi olacağız diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bu arada tüm YouTuber arkadaşlara selam yolluyorum. Özellikle Hamza Yaz YouTube olsun, Onur Hoca olsun, Hasan abi olsun. Hepsine selamlarımızı yollamış olup özellikle son zamanlarda turnuvamıza katılan Aytekin Hoca'ya da buradan selam yollamak istiyorum. Evet dostlar, bir videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Dediğim gibi Kaos turnuvasına katılmak için önceki video gidebilirsiniz. Zaten kartlar kısmında direkt görebileceksiniz. Kaos turnuvasına katılmanızı tavsiye ederim. Onun dışında desteklerinizi esirgemezsiniz. Aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ve beğeni atarak da videonun öne çıkmasını sağlayabilir, desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.